Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş sefa geldiniz. Hepimiz için farklı bir yer. Bayağı da dolandık yani size ulaşmak için. Olsun, şükür olsun. Yolumuz ne kadar ırak olursa olsun, ne kadar çetrefilli olursa olsun, Rabbim sonunda bizi bir araya getiriyor. Uzun günler, uzun aylar diyelim, sıkıntılardan geldik geçtik, hastalıklardan geldik geçtik birçoğumuz ama neticede gönül bağı bizi ayrı düşürmedi. Ben hep diyorum senelerdir, mürşidim hayattayken de ben diyordum, ya sohbetlere gidiyordum biliyorsunuz tebliğ halifesi olarak. Türkiye'nin birçok yerine hatta Avrupa'nın birçok ülkesine böyle büyük kalabalıklara hitap ettik, sohbet ettik. Hepsinde onu dedim. Dedim ki bir gönül bağı kurulmuşsa mürşid ile korkmayın. Sizin hiçbir haliniz sizi mürşitten ayrı düşürtmez. Hiçbir günahınız mürşitten ayrı düşürtmez. Yeter ki o gönül bağı kurulmuş olsun. Bu haşa başka manaya almayın. Günahı küçümsediğimiz için değil. Zaten mürşid ile olan o bağınız sizi birçok günahtan uzak tutar. Onu hatırladığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? Onlar görüldükleri yerde Allah'ı hatırlatırlar. Onu gördüğün zaman Allah'ı hatırlatıyorsa sana, günahtan zaten uzak kalırsın, korkma. Allah'ın hatırlandığı yerde günah senden uzaklaşır, gider. Allah yardım eder sana. Onu hatırladığın an Allah sana yardım eder. Günah ne ola ki Allah'tan sana yakın ola? Allah'a sığınırım. Buna dayanarak diyoruz. Yoksa siz ne kadar hangi günahı işlemiş olursanız olun, mürşid size sahip çıkar. Sakın böyle bir şey anlamayın. Allah'a sığınırım. Benim söylediğim öyle bir şey değil. O bağı hatırlatır sana. Hatırladığın zaman neyi hatırlayacaksın? Şimdi ben buradan kalkıp gittiğim zaman yarına kadar burası benim aklıma gelecek. Bu simalar aklıma gelecek. Tabii ki neticesinde burada konuştuklarımız aklıma gelecek. Ne konuşuyoruz biz? Hangi ortamda ne konuştuk? Allah rızası için hasta olduğumuz zaman da gördünüz bizi. Başka sıkıntılarda da gördünüz. Ne konuştuk? Değil mi? Hep birbirimize Allah'ı hatırlatmadık. Bitti. O zaman mesele yok. Biz de diyoruz ki Allah'ın hatırlandığı yerde günah sizden uzaklaşır, kaçar. Günah dediğiniz şeytan. Sizi günaha teşvik eden ne? Şeytan. Şeytan zaten sizden uzak. Allah'ı hatırladığınız an şeytanın ne işi var burada? Şükrolsun. Onun için geldik işte yine görüştük. İnşallah artık bunlar çoğalır. Dergahlarımız açılacak yakında. Haftaya inşallah dergahlarımız da açılacak. Daha çok birliktelik, daha çok beraberlik, daha çok hatırlamaya sebep olacak. Bizim işimiz rabıtayla efendiler, rabıta. Yani bizim diğer Müslümanlardan farkımız bu, rabıta. Nakşibendi tarikatının en önemli hususudur rabıta. Rabıta olmazsa olmaz. Rabıta olmazsa mürit ne kadar güzel yol alırsa alsın, ibadetle, taatle, şundan bundan ne kadar yol alırsa alsın, bir yere gelir yolu tıkanır. Orada işte mürşid gerek sana bildire hakkı. Orada mürşid gerek sana. Onun için rabıta şart. Mürşidin gerekliliği vücuduyla değil, haşa. Onun vücudu da etten kemikten yaratılmış bir vücut. Ama o vücudun temsil ettiği bir şey var. Veya o vücudu yönlendiren bir şey var. Bunu nasıl isimlendirirseniz isimlendirir. Burada bir sürü şükür olsun görüyorum. Halifemiz var.
Başka şekilde bunu size izah ediyorlar. Duyuyorum ama neticede aynı şeyi izah ediyoruz. Tabii onların anlayışlarına göre onlar onu şey yapıyorlar. Zaten çoğaltamıyorsan sohbetin bir önemi yok. Siz zannediyorsunuz biz şu kadar senedir. Ben Abdurrahim Efendi Hazretleri'nin sohbetine 1976 yılında ulaştım. 76 yılından itibaren 6 ay sonra bana görev verildi ve ben sohbet etmeye başladım. Yani önce hatme ile başladım. Tabii bir sene sonra ben sohbet ediyordum. Bir sene sonra ben dergahlarda sohbet ediyordum. Ne anlatıyordum, ne anlattım, niye bitmedi? Bu benden bir şeyse şimdiye çoktan bitmiş olması lazımdı. Okul hayatımız oldu bizim mesela. Lise, üniversite okuduğumuz şeyleri ne kadar zamanda anlatıyoruz. Bir bakın. En iyi çalıştığımız dersi yarım saat, bir saat biliyor o. Ondan sonra anlattığın zaman hep onların tekrarını, hep aynı şeyin tekrarını anlatıyorsun bildiğin bir konuysa. Öğrendiklerini hep tekrar ediyorsun hayatın boyunca. Ama tasavvufta öğrendiğin öyle bir şey mi? Çoğalıyor, her gün çoğalıyor, her gün çoğalıyor, her gün çoğalıyor, etrafında çoğalıyor. Onun için Rabbim Kur'an'da buyuruyor ki hiç düşünmüyorsunuz ki. Siz hiç düşünmüyorsunuz ki. Neyi düşüneceğiz? Hiç düşündünüz mü? Asıl bunu hiç düşündünüz mü? Rabbim orada neyi düşünmemizi istiyor bizi? Onu hiç düşündünüz mü?